Herkese merhaba arkadaşlar. Serimizin bu bölümünde ise ilk kendi komponentimizi oluşturmayı öğreneceğiz. Bir önceki videoda ne öğrenmiştik? Komponent yapısının nasıl bir yapı olduğundan bahsetmiştik. Bu videoda ise gelelim kendi komponentimizi oluşturmayı öğrenelim. Artık bunun için hazırız. Peki, kendimize ait bir komponent oluşturmak istiyorsak ilk yapmamız gereken şey şudur arkadaşlar. src klasörümüz, buradaki source klasörümüz. Buna istersek sağ tıklayıp new file diyebilirsiniz. New file diyerek bir dosya oluşturuyorum. Ve bu dosyaya bir isimlendirme yapacağım. Ben şu an geleceğim buraya. First yazacağım ve nokta JSX uzantımı veriyorum. Komponentlerimiz JSX uzantısıyla oluşturuluyordu ve enter'lıyorum. Şimdi burada bir hata var. Öncelikle bundan bahsedeceğim ama ilk önce yapımızı bir kuralım. Ondan sonraki alanda bundan bahsedelim. Neydi bizim komponentlerimiz? Birer fonksiyondu, öyle değil mi? Yani gelip buraya desem ki cost first deyip fonksiyonumu oluştursam, içerisine bir return yazsam ve export default first diyerek bunu dışarıya açsam. Şimdi bizim komponentimiz bir fonksiyon şeklinde, geriye değer döndüren fonksiyon şeklinde bu yapıyı kurdum. Şimdi benim bunun görüntülenebilmesi için, bu fonksiyonumun ekrana yansıyabilmesi için benim bunu app komponentinde çağırmam gerekiyor arkadaşlar. Buna geçmeden önce demin hata olarak bahsettiğim şeyden bir başlayalım. Aslında hata demek doğru mu olur bilmiyorum ama şimdi bizler komponentlerin baş harflerini genellikle büyük isimle yapmaya dikkat edin. Yani burada bakın app komponenti mesela baş harfi büyük bir şekilde başlamış. Neden? Sebebi şudur. Şuradaki kodlarımı bir siliyorum. Bu kodumu da bir siliyorum. Ve gelip ben buradaki first komponentini çağırmak istediğimde bakın first yazıyorum. Veya şöyle first yazalım. Dikkat ederseniz eğer bu mavi bir şekilde yani bir HTML tagı gibi algılandı arkadaşlar. İşte bizim burada bu ayrımı gözetebilmemiz için şunu yapmamız gerekiyor. Komponentlerimizin baş harflerini ne yapıyoruz? Büyük harflerle başlatıyoruz. O yüzden ben geleceğim şimdi. Buradaki first komponentini komple bir sileceğim. Buradaki olay tamamen dediğim üzere buradaki bizim komponentimizin bir HTML tagı olmadığı bir komponent yapısında olduğunu belli etmek adına yapıyoruz. O yüzden buradaki first komponentini siliyorum. Buradan delete edeceğim. Ve geliyorum src'ye yeni bir dosya oluşturuyorum. Ve baş harfi büyük olacak şekilde. First component yazalım. Sonuna da nokta JSX diyorum. Ve gelip tekrardan nedir o? Component fonksiyonumu oluşturacağım. Const first component diyorum. Arrow fonksiyonumu açıyorum. Return'ı içine yerleştirip buraya bir h1 ile ilk komponentim yazalım. Ve gelip bunu tabii ki app komponentini çağırabilmem için export default anahtar kelimesiyle first component fonksiyonumu ne yapıyorum? Dışarıya ihraç ediyorum. Kaydettim ve geliyorum. Benim bu first komponenti burada kullanabilmem için arkadaşlarım ne yapmam lazım? Bunu çağırmam lazım. Bakın bunu app komponentinde eğer göstermezsek şu an bu kendi başına orada duran bir komponent. Ve benim main.jsx içerisinde app'im render edildiği için ne yapmam lazım? Bu komponentin muhakkak app içerisinde çağrılmış olması gerekiyor. Yoksa gördüğünüz üzere bomboş bir ekranla yoluma devam etmek zorunda kalırım. Geliyorum. Köşeli küçüktür işaretimi koyuyorum. First component diyorum.
ve bunu direkt kapatıyorum. Bakın bunlar HTML tagı gibi şu şekilde çağrılmazlar arkadaşlar. Aynı yerde açılır ve kapanırlar. Komponentler olduğu yerde açarız, ismini veririz ve kapatırız. Bu yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Hala ekranıma gelmeyecek. Neden? Ben bunu dışarıya ihraç ettim. Evet. App komponentinde kullanıyorum. Evet ama ve lakin bu dosyanın nereden getirildiğini ben app komponentine belirtmedim. Yani benim burada şunu yapmam lazım. Bu first komponentin buraya import işlemini gerçekleştirmem lazım. O yüzden geliyorum. Import first component ismini veriyorum ve from diyerek nereden getiriliyor? Nereden geliyor? Nokta slash dediğim andan itibaren nokta slash aynı dizini ifade eder. Yani biz şu an app komponentim first komponentle aynı klasör içerisinde bulunduğu için direkt nokta slash'la bunu ne yapabilirim? Algılatabilirim. Aynı dizin içerisindeki src dizinin içerisindeki bakın direkt geldi zaten. First component. Tıklıyorum. Kaydediyorum. Ekrana geldiğim anda ilk komponentim yazısı artık benim için ekranda gözükecektir. Bunu şöyle de yapabiliriz. Her seferinde elimizle import etmemize gerek yok arkadaşlar. Emmet sağ olsun bizim yerimize belki yazarken sizler fark etmişsinizdir. Öncelikle bunu göstermek adına oraya değinmemiştim. Bunu bir sileyim. Bakın ben burada sonuna gelip ctrl space ile emmet açıyorum. Hatta en baştan yazalım. Bakın first component yazarken emmet benim için bunu getirdi. Ve sağ tarafına dikkat edersek eğer burada nokta slash ile beraber bir first component yazdığını görebilirsiniz. Bu şu demektir. Ben buna tıklarsam veya direkt enter yaparsam otomatik bir şekilde emmet benim yerime bunu import edecek demektir. Bakın geliyorum enter'a bastığım andan itibaren yukarıda benim için import edildiğini görebilirsiniz. Tekrar yapıyorum. Bakın first component nokta slash şeklinde. Bu hepsini yazmasına gerek yok. Bak first component yazarken şuradaymış nokta slash olan. Geliyorum. Enter'ladığımda yukarıda import edildiğini görebilirsiniz ve aynı yerde gelip komponentimi slash koyup ne yapıyorum? Kapatıyorum. HTML tagı gibi açma kapatma yapmıyoruz. Bunu yapabildiğimiz durumlar var. İlerleyen konularda değineceğiz. Ama sabit komponentlerde direkt olarak olduğu yerde açıp komponentimizi kapatabiliriz. Bir komponent oluşturma olayı aslında bu kadar basit arkadaşlar. Bakın ilk komponentim dedim. Gelelim buraya. Yeni bir komponent daha oluşturalım. React'ın o modüler yapısını biraz anlamaya çalışalım. Geliyorum. New file diyelim. Bu da ne olsun? Gene baş harfi büyük olacak şekilde second component olsun. Nokta .jsx diyorum. Ve yine gelip const second comp dedim. Geliyorum burada. Fonksiyonumu oluşturuyorum. Şuraya şey koymayı unutmuşum. Eşittir. Geliyorum. Return ediyorum. Bu da ne olsun? H2 ile ikinci komponentim yazsın. Ve gelip export default anahtar kelimesiyle bu second component fonksiyonumu dışarıya açıyorum. Uzun uzun yazmamak için comp diye kısaca bıraktım arkadaşlar. Bu second komponentimi de dışarıya açtım ve gideceğim. Bunu tabii ki ekranda görebilmem için ben artık biliyorum ki bu komponentimin app.jsx komponentimde sergilenmesi gerekiyor. Hemen geliyorum. Yeni öğrendiğim bilgilere dayanarak küçüktür işaretimi koydum. Second yazar yazmaz embed'de nokta slash ile beraber bunun otomatik bir şekilde import edilebileceğini gördüm. Tıkladığımda import edildi ve gelip slash'la bunu olduğu yerde kapatıyorum arkadaşlar. Ve ekrana geldiğim andan itibaren artık ikinci komponentim yazısının da buraya düştüğünü görebilirsiniz. Burada şöyle bir olay vardır. Buradaki kod okuma sırasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hangi sırayla çağırırsanız o sırayla buraya
ne yapılır? Yerleştirilir. Yani ben bunu tutup bir aşağıda çağırmış olsaydım önce second komponentim sergilenecekti. Daha sonrasında ilk komponentim sergilenecekti. Yani bizler burada şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Sıralamaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz üzere ilk dikkat etmemiz gereken şey komponentin baş harfinin büyük yazılması, HTML tagı olmadığını belirtebilmek üzere. İkincisi ise bunu kesinlikle app komponentinde sergilememiz gerektiği arkadaşlar. Ve bunu yaparken de import edildiğinden kesinlikle emin olmamız gerekiyor. İşte React aslında yapıları bu şekilde bölüyor arkadaşlar. Yani ben klasik bildiğiniz HTML yapısında her şeyi tek sayfaya yazmak zorundayken burada her bir yapıyı ayrı ayrı bölüp ayrı ayrı ne yapabilirim? Çağırabilirim. Hatta şöyle bir görüntü yapalım. Bunları buradan bir sileyim. Şöyle silelim. Mesela bir tane navbarımız olduğunu düşünelim ve şuna da değinmiş olalım. Buradaki CSS'lerimizi de bir silelim. CSS yapısına da değinmiş olalım. Yani geldiğimde şuradaki app CSS'in içerisinde ne varsa bunları siliyorum. Index CSS'in içerisinde ne varsa her şeyi siliyorum. Ve bunları sildiğim için ekranım default beyaz bir hale dönecek. Mesela bize ilk ihtiyacımız olan şey ne? Yapıyı direkt kurmayacağım. Renklerle yapacağım ama yine de en azından ufak bir şekilde mantığını anlamış oluruz. Bizim bir web sitesindeki ilk ihtiyacımız ne olabilir? Navbar olabilir, öyle değil mi? trc'ye new file diyorum ve baş harfi büyük olacak şekilde navbar.jsx diyorum. Ve geliyorum. Burada hemen komponent fonksiyonumu oluşturuyorum. Const navbar diyeceğim ve burada fonksiyonumu açıyorum. Return ediyorum. Şöyle içerisinde boş fragmentlarımız bizi beklesin. Ve gelelim export default'la beraber navbarımızı dışarıya açalım. Hatta şöyle yapalım. Bu boş fragmenta da gerek yoktu ama ufak ufak bu yapıları görmüş olalım bir arada. Bir tane divimiz olsun. Burada biz bu dive bir şey verelim. Renklendirme verelim. Şöyle yapabiliriz. Buraya geliyorum. Normalde bizler HTML yapısında bildiğiniz üzere class ismi verirken direkt buraya class yazıyoruz. Ama React'ta bunu yaparken arkadaşlar class name olarak yapıyorsunuz. Class name olarak burada bir isim verelim. Mesela navbar olsun. Ve bu yapı bizi beklesin. Daha sonrasında CSS üzerinden etkilemeyi göstereceğim. Şimdi geliyorum app komponentine. Ben öncelikle navbar'ı görmek istediğim için buraya gelip navbar yazıyorum ve bakın burada importunu gördüm. Buna tıklayıp kapatıyorum. Şimdi ekrana gittiğim zaman şurada bir navbar elementimin gözüktüğünü görebilirsiniz. Öncelikle gelin bu navbar'ı bir etkileyelim. Arkasından renklerle beraber alt alta yerine bir yerleştirelim. Şimdi bunu en başta ilk videolarda ben şundan bahsetmiştim. İstersem app CSS'imle ben buradaki bütün projemin CSS'lerine müdahalede bulunabilirim. Yani ben buradaki app.css'e gelip .navbar demiştim adına, vt use viewport wheat olsun, background color'ı red olsun, height verelim, içeriği boş çünkü, height'i de işte 100 piksel olsun sallıyorum. Ve bunu geleceğim arkadaşlar, CSS'imi app üzerinden etkileyeceğim için bu CSS'in de burada import olması gerek. Yani şu an baktığım zaman aslında hiçbir değişiklik olmadığını görebilirsiniz. Ama ben buraya gelip import tırnaklarımı açıyorum. Aynı dizinde bulunduğu için şu an aynı klasörün içerisinde bulunduğu için nokta slash diyorum ve app.css dosyamı buraya aktifleştir diyorum. Geldiğim andan itibaren görebilirsiniz. Bütün şeyim yerine yerleşti. Tabi sıfırlama kodlarını yazmadığımız için bozuk geldi. Hemen onu da yazalım. Index CSS'te biz bu tarz kodlarımızı yazabiliyoruz demiştik. Yani buraya gelip bir yıldız koyup
Margin 0. Padding 0. Box sizing, border box desek şu anki yapıda yeterli. Hop. Bütün bir alana yerleşmiş oldu. Hatta gelip içerisinde şunu da yapabiliriz. Direkt navbar diye yazabiliriz divimizin içerisine. Burada görebiliriz. Peki altında neye ihtiyacımız olur? Bir tane section'a ihtiyacımız olur, öyle değil mi? O zaman hadi gelin bir tane de section oluşturalım ve onu da şöyle yapalım. App komponenti üzerinden değil de kendi CSS dosyası üzerinden etkilemeyi görelim. SRC'ye geldim, sağ tıklıyorum. Diyelim ki new file, gelelim section nokta .csx diyorum ve burada const ne dedim, section dedim ve bir arrow function açıyorum, return edeceğim. Bu return'e bir tane div koyabilirim, hatta şöyle yapalım, boş fragmentlarımı açayım, div koyayım, bunun içerisinde de section yazalım ve gelip birer class name üzerinden section diye isimlendirelim. Ve export default'la beraber buraya gelip section yazabilirim. Artık dışarıya da ihraç ettiğime göre ben bunu gelip app komponentimde çağıracağım. Ve tabii ki bunun navbar altında gözükmesini istediğim için navbarın altında section'ı import ediyorum. Şu an bakın hiçbir CSS olayı yok. İstersem dediğim gibi bütün proje geneline hep CSS'ten müdahalede bulunabiliyorum. Ama tabii ki her bir komponentin kendine ait CSS dosyası olması her zaman daha iyidir. Daha kolay yönetim sağlar. O yüzden SRC'ye gelip sağ tıklayacağım ve diyeceğim ki section nokta CSS dosyası oluşturuyorum. Bakın bildiğiniz klasik CSS dosyası. Ve gelip section class'ımı etkileyeceğim. İşte ne olsun? VT işte 500 ya da VT 100 viewport width olsun. Height verelim. Height 500 piksel diyelim. Bir background color atayalım. Bu da ne olsun? Hadi yellow olsun. Gelip ekranıma baktığımda hala bu klasın etkilenmediğini görebilirsiniz. Neden? Demin de app komponentinde bahsettiğim üzere. Ben CSS dosyamın nereyi etkilemesini istiyorsam oraya import etmem lazım. Ben bunu eğer tutup app komponentini yazmış olsaydım, gelin bakın bunu bir kopyalayayım. Hatta durdurayım. App komponentine gideyim. Buraya yazmış olsaydım bu şu an app komponenti tarafından çağrıldığı için ne olacaktı? Burayı etkileyecekti. Ama ve lakin eğer ben bunu böyle yapmasaydım, geri kaldırıyorum app komponentinden ve kendi ayrı CSS dosyasına açıyorum. O zaman şunu yapmam lazım. Ben section komponentine ait bir CSS dosyası oluşturduğum için gelip bunu section'da import etmem gerekli arkadaşlar. Import diyorum. Tırnaklarımı açtım. Aynı dizin içerisinde, klasör içerisinde bulunduğu için nokta slash ve section nokta CSS diyeceğim ve geleceğim. Baktığımda aynı şekilde çalışmaya devam ettiğini görebiliriz. Evet, gördüğünüz üzere aslında bu kadar basit bir sayfa yapısı oluşturmak. Her bir komponenti ayırabiliriz. Her bir komponentin içerisindeki bileşenleri ayırabiliriz. Nasıl söyleyeyim? Mesela navbar ayırdık. Navbarın içindeki kullandığımız yapıları da ayrı ayrı komponentlere bölebiliriz. Peki. Aklınızda şöyle bir soru olmuş olabilir. Her seferinde ben bu fonksiyonu böyle oluşturmak zorunda mıyım? Bunun bir kısa yolu yok mu? Tabii ki var. Bunda footer komponentini oluştururken gösterelim. Yani ben sonuçta burada temel bir yapı kullanıyorum. Öyle değil mi arkadaşlar? Ve her seferinde aynı şeyi yazmak zorunda değilim. Extension'lara geldiğiniz zaman şurada bir React snippet'ımızın olması lazım. React diyorum. Evet, şuradaki. Bu React snippet arkadaşlar. Bunu direkt buradan install deyip yükleyebilirsiniz. Bu snippet ne yapıyor? Bize bir kısa kod veriyor. O kısa kod sayesinde
komponentin temel yapısını kendisi otomatik olarak oluşturuyor. Nasıl yani? Bunu buradan install edip yükledikten sonra gelelim ve bir de footer oluşturalım. SRC'ye geliyorum. Sağ tıklıyorum. New file diyorum. Baş harfi büyük olacak şekilde footer.jsx oluşturuyorum. Ve benim kullandığım yapı sabit biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Bir geriye değer döndüren fonksiyon oluşturuyorum ve bunu export default ediyorum. Ve bunun bir snippet'la beraber aslında ne yapabiliyoruz? Kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde bu temel yapıyı oluşturtabiliyoruz. Yani snippet'taki kodumuz şu. Roughc diye geçer. Bu da ne demektir? React Arrow Function Component Export. Roughc. Buraya gelip Roughc yazdıktan sonra emmet üzerinden bunu enterlarsanız arkadaşlarım gördüğünüz üzere sizin için direkt olarak bir komponent yapısı açmış olur. Tekrar gösteriyorum. Gelip buraya Roughc yazıyorsunuz. Enterliyorsunuz ve komponentinizin yapısı hazır bir halde size kurulmuş oluyor arkadaşlar. Ve yapımız hazır. Gelelim. Buna da bir class name verelim ve buna da footer yazalım. Bunu tabii ki benim ekranımda görebilmem için ne yapmam lazım? App komponentinde bunu çağırabiliyor olmam lazım. Footer diyorum. Otomatik bir şekilde import olduğunu görüyorum. Enter'ladım. Kapattım. Gelip baktığımızda footer'ımız burada. O zaman haydi bir CSS dosyası da bunun için açalım. SRC'ye geldim. Sağ tıklıyorum. New file dedim. Footer.css diyorum. Ve gelip footer klasına etkide bulunalım. Width 100 viewport width olsun. Height'i 200 piksel olsun. Background color'ı da black olsun. Bunu black yaparsak yazının rengi gözükmez. Color'u da white yapalım. Ve bakın şu an hala hiçbir değişiklik yok. Çünkü ben bu CSS dosyasını footer komponentimde çağırmadım. Geliyorum buraya. Import diyorum. Aynı dizinde olduğu için nokta slash footer nokta css. Dediğim andan itibaren footer'ın da artık buraya yerleştiğini görebiliriz. Yani React'ın en başından beri bahsettiğim modüler yapısı bu arkadaşlar. İstediğiniz her kod parçacığını istediğiniz kadar parçalayabilirsiniz arkadaşlar. Komponent içerisinde komponentte çağırabilirsiniz. Ve çağrım yaparken kod okuma sırasına dikkat etmeniz de gerekli tabii ki. Evet, bu videoluk şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.